Evet, Nur Viral'le Sen İstersen özel devam ediyor. Ben az önce dedim ki kulislerin en güçlü isimlerinden biri. Çok Yani teşekkür ederim. konuşulmayanları konuşan ve doğru konuşan gazeteci Çok Seyhan teşekkür stüdyomuzda. ederim. Hoş geldin Seyhan'cığım. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Pişti olmuşuz. Evet, bugün kalpler bir olsun. Kalbimiz temiz. Pişti olmaktan yani bir kadınla davete gittin, aynı kıyafeti giydin. Ne hissedersin? Benim başıma genellikle şöyle gelir. Bir sanatçıyla pişti olurum. Onu da onun açısından istemem. Empati yaparım ve mutsuz olmasını istemem. Evet, aslında şu 3 günlük dünyada hiçbirimiz mutsuz olmayalım değil mi? Ama Aynen mutsuzluğumuz öyle. da bu olsun. Ama genellikle ünlüler mutsuz olur. Evet, ama böyle bir şeyde. ne diyoruz? Tek mutsuzluğumuz da bu olsun. Şimdi bakın ünlüler dosyasını yine açıyoruz. Nur Viral'le Sen İstersen magazindesiniz ve magazin dünyasının en güçlü isimlerinden biri Seyhan stüdyomuzda. Dedim ya, tek mutsuzluğumuz bu olsun. Allah ölüm derdi vermesin. Amin. Şimdi öyle bir Hastalık haber getireceğim vermesin. ki ekranlarınıza. Mehmet Ali Erbil annesi Yurdagül Eken'i kaybetti. Acı haber annesinden geldi ve gerçekten üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. O görüntüleri ekrana getirelim. Bazı vedalar sadece hüzün değil, koskoca bir hayatın muhasebesini de yanında getirir. Türkiye'nin en neşeli kahkahalarından biri olan Mehmet Ali Erbil annesini kaybetti. Üvey babaya. 14 yaşına geldiğimde, ortaokulu bitirdiğimde üvey baba beni daha ergen bir döneme girdiğim için istemedi evde. En acısı, hiç unutamadığım bir şey, 14 yaşında bir çocuğum, yatılı okulda okuyorum. Kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyorum. Üvey babam. Komşumuz yıkadı benim de çamaşırlarımı. 14 yaşındaydım. Yatakhanede gece ağlardım kendi kendime. Allah'ım, ben böyle olmayacağım. Hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım. Böyle bir çocuklarım olmayacak benim derdim. Ama maalesef hiç dediğim olmadı. Bu sevgisizlik çok önemli. Ve annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi. İçimden öyle şeyler boşaldı gitti ki bizi üvey babaya ezdirdiği için. Başın sağ olsun Mehmet Ali Erbil. Dileriz o çocuk kalbin bu vedayla huzura kavuşur. Evet, annesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Öncelikle ben gerçekten buradan hem Mehmet Ali Erbil'e hem çok kıymetli hocam Yeşim Erbil'e, çok severim kendisini, Mustafa Erbil'e başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Aynen. 14 yaşında gelince annem beni, daha doğrusu üvey babam beni istemedi, yatılı okula gittim. O dönem üvey babam çamaşırlarımın yıkanmasına bile izin vermiyorum diyerek işte bir takım açıklamalarda bulundu. Ama tabii sonuçta ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşa, Anne. bir anne kaybı tabii üzerine çok şey söylenir, susarak çok şey anlatabiliriz. Ya şöyle, Mehmet Ali Bey bizim 40 programımıza geldiğinde bu açıklamaları yapmıştı ve bütün samimiyetiyle yapmıştı. Çünkü orada onu çok seven bir ekip vardı. Bir kere bu etkileşim bir insan için çok önemli. Çok. Sonra Mehmet Ali Bey yine o çekimimizde çok büyük hastalıktan kalkmıştı. Yani yoğun bakım sürecinden kalkmıştı ve en duygusal zamanlarındaydı. Yani ben gözyaşlarıyla falan stüdyodaydım. Çünkü karşımda Mehmet Ali Erbil'i sağlıklı olarak ayakta görmek benim için çok büyük bir duygusal andı. Yani o açıklamayı hani bugün veriyoruz ama o orada çok sevgi dolu bir ortamda yapıldı. Sevgi dolu bir ortamda bize yüreğini açtı. Ama çocuk olduğu için her ne kadar ergen de olmuş olsa çocuk kalbiyle yaşadıklarını anlattığı için sonuna kadar saygı duyuyorum. Tabii. Çünkü bir çocuğun anne ve babasıyla olan sevgi paylaşımı çocukluğunu anlattığı zaman, çocukluğuyla bağlantılı olduğu zaman benim için çok doğru kabul edilir. Tabii bak, düşünsene, yani üvey babası çamaşırlarının bile yıkanmasına izin vermiyor, komşuya gidip deterjan alıyor. Aynen öyle. Zaten orada artık gözyaşlarını tutamamıştı. Ama çok önemli bir detay var. Buna da şahidim. Bize bunu söyledi ama Mehmet Ali Bey hem babasına hem de annesine karşı, hem Mehmet Ali Bey hem de Mustafa Bey. Şimdi Yeşim Hanım'ı tanıyamadım. Onun için yorum yapmam yanlış olur. Hem babasına ve hem annesine karşı hayırlı evlat diyebileceğimiz bir evlat oldu.
ben onları üzdüğünü hiç ne duydum yakın çevresinden, ne eski eşleriyle ki olan sohbetlerimde. Hep iyi bir evlat oldu. Bu çok önemli. Yani ben Mehmet Ali Erbil'in gönlünde bir keşkesinin olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Ali Erbil iyi bir evlat oldu. İyi bir baba oldu mu sence? Oldu. İyi bir eş. İyi bir eş olup olmadığını tartışabilirlerse tartışırım. Yani şöyle niye soruyorum yani? Çünkü neden? Hani çapkındı, çapkın olduğunu bile bile evlendiler. O yüzden onu tartışırım. Hani iyi bir eş olup olmadığını. Ama eşleri konusunda da Mehmet Ali Bey çok şanslıydı. Hep iyi kadınlarla, hanımefendi kadınlarla evlendi. Çok şanslı bir erkek aslında. İlk eşi kimdi? Yanlış hatırlayabilirim. Yıldız Hanım olabilir Ben çok ama hatırlamıyorum. yanlış söyleyebilirim. Sonra Yasmin'in Çünkü ben o annesi, zaman değil mi? küçüktüm. Kaç evlilik yaptığı Nergis Hanım var, Yasmin'in annesi var, Sezin'in Evet. annesi var zannediyorum ilk eşi. Sonra Tuğba Hanım var. Sonra arada bir genç hanımefendi vardı, onunla kısa bir evlilik yaptı. Evet. İşte Ama yaklaşık onunla olaylı ayrıldı tabii ki. olayla ayrıldı. Çok olaylı Onunla ayrıldı. çocuğu yok. Niye çocukları sordum bunu? olmadı. Yani hani annelik, babalık yaşamamış bir adam iyi bir koca, iyi bir baba olabiliyor mu? Onun yansıması nasıl oluyor yani? Bu tamamen insanın karakterine göre değişebiliyor. Bizim ilkokulda anne olmayan bir öğretmenimiz vardı. Hayatta olduğunu biliyorum, kulakları çınlasın. Muhteşem bir öğretmendi. Anne olmamasına rağmen aynen anne gibi davranırdı. Evet. Dolayısıyla ben Mehmet Ali Erbil'in her ne kadar ünlü de olsa evlatlarına karşı iyi olduğuna inanıyorum. Evet. Çünkü evlatları hep yanında, yakınında. O zaman evlatları, hani ilk görüntü olarak ilk imajı söylüyorum. Evlatları bu kadar yanında olmaz Yanında ki. olmaz. Doğru Asla söylüyorsun. olmaz. Yani Ali Sadi'den tutun, hani en küçüğü Ali Sadi, sevgili Sezin her zaman yanında. Torunuyla aynı şekilde. Dolayısıyla ben iyi bir baba olduğunu Annelik, babalık inanıyorum. belki tam görmedi. Çok zor bir çocukluk geçirdi ama o elinden geldiğince hem anne hem baba çocuklarına ya da baba oldu. Annesine iyi bir evlat oldu. Başı sağ olsun. Annesinin Öyle. mekanı cennet olsun. Amin. Şu saatlerde Urla'da toprağa ya verildi, Evet. ya verilmek üzeredir. Nurlar içinde yatsın inşallah. Çünkü bir 3 günlük anne. dünya, gerçekten ne olacağımız belli değil. Biz böyle bu şaşanın içerisine kapılıp gidiyoruz. Herkesin kendi dünyası var. Hep biz magazin dünyasını merak ediyoruz. Kendi dünyamızda da aslında herkesin kendi içinde bir magazini var değil mi? Bir mahallenin bile kendi magazini oluyor. Bir Kesinlikle. apartmanın bile kendi magazini oluyor. Zaten magazini sevmemizin sebebi bu. Hani Evet. renkli bir hayat. Hepimizin bir magazini var. Seni de sevmemizin sebebi ne biliyor musun? Ne? Kulislerde yaşananları en doğru, en net, en çarpıcı bir şekilde Güvenilir, bize evet, anlatıyor çok olmak. şükür. Bu programda hepsini her gün göreceksiniz sevgili seyircilerimiz. Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de Seyhan bize hiç konuşulmayan dosyaları getirecek. Eyvah. Şimdi Okan Kurt'un haberini ekrana getirmek istiyorum. Gelelim. Okan Kurt'u görenler görüyorsunuz. Şimdi bu normal hali. Şaşırıyor. Bir dakika, bir bandım var bununla ilgili. Hadi. Onu yayınlamak istiyorum. Okan Kurt'tan Vücut Show. O artık bir Herkül. Fit bir görünüme kavuşmak isteyen Okan Kurt'un değişim hikayesi 2023'ün Ekim ayında işte böyle başladı. Batu hocam, şimdi dedi ki bana bir before after yapalım dedi. Şöyle bir dönüyorum, Evet. artık veriyorum. Hocam bunu sana emanet ediyoruz. Ne kadar süremiz var? Sen ne kadar istiyorsun hocam? İyi bir kütleyle karşılarına çıkalım. 5 ay gelin mi? 5 ay verdim hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Süpersin abi. Sadece 5 ay gibi bir sürede değişimi ise hayrete düşürdü. Karnını boşalt bakalım. Ne yapmışız görelim. Evet, obliler, kanatlar. Muazzam bir form. Evet, kollar aşağıda. Bir masküler görelim. Döndük sırtı. Pozlama da yorucu değil mi? İçi biceps. Şu yandan pozumuzu da bir alalım. Çünkü before'da yan döndüğünde inanılmaz incesin abi. Şimdi oblikler de harika, kol da harika duruyor. Evet. Ve bugün magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt bu kez de spor gündemiyle adından söz ettiriyor. Evet, Batu hocam. Şimdi dedi ki bana bir before after yapalım dedi. Şöyle bir dönüyorum, Evet. artık veriyorum. Bir karnını boşalt bakalım. Ne yapmışız görelim. Evet, obliler, kanatlar. Evet, gerçekten bu kısa sürede
bu bedene nasıl ulaştı? Zorlayıcı bir süreç miydi? Valla ben az Müthiş sonra bir Okan Bey'i azim. canlı yayına almak istiyorum ama önce seni dinlemek istiyorum. Eniştem bağlanırsa, eniştem o. O hepimizin eniştesi. Değil mi? İyi, Tabii. çok sevindim. Yani Seyhan ne alaka demediğine çok sevindim. Neden? Ben bir kere Demet'i çok seviyorum. Okan Bey'le hiç tanışmadım. Ama Demet'i çok sevdiğim için Demet'in eşi Türkiye'nin eniştesi. Çok teşekkür ederim gerçekten hani beni eleştirmediğin için. Niye eleştireyim? Yani bazen öyle oluyor. Hani sevgi anlaşılamayabiliyor ama Okan Kurt, biz onunla gittik. Yani kız tarafı olmamıza rağmen gelini aldık. Biz onunla o sevgiyi, yani ikisinin o sevgisini gördük. Biz derken gazeteciler, ben onun babalığını gördüm ve onunla hep gurur duydum. O yüzden hani o bir kere ne yaparsa çok yakışıyor. Evet. Komik de, ki bir komik değil, yani komik bir durum değil ama bir de komik tarafı da var. Muzip bir tarafı var, esprili bir tarafı var. Ve bence Demet Akalın da hani benim çok özelim, çok sevdiğim birisi. Şarkıcılığa geçmeden önceden tanıdığım için ve ben sevgili Demet Akalın'ım için Okan Kurt'un çok da büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Allah onun güzel kalbinin karşılığında Okan Kurt'u verdi. Amin. Şimdi geliyorum bu vücut geliştirmesine. Konuştum tabii ki. Ne kadar sürede oldu? Şu az sonra yayınımızda Okan Kurt da olacak. Ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Demet Akalın kıskanıyor mu? Asla. Heh, Asla onu çok merak ediyorum kıskanmıyor, mesela. asla İlk destek. sorun bu olabilir. Tamam, destek vermiş. Söylüyorum. Şimdi dedi ki bana, bu yarışmaya katıldı. Profesyonel yarışmacıların katıldığı bir yarışma. Fakat bir şeye başlıyor. Batuhan Bey olması lazım hocası. Hocasıyla beraber bir çalışmaya başlıyor. Evet. Ve umduklarından güzel bir, evet Batuhan Kuru. Süreç umduklarından güzel çıkınca bu yarışmaya katılmaya karar veriyorlar. Kaç ayda böyle bir fiziğe sahip olmuş? Ya İnanılır gibi 6 ay değil. 6 ay gibi bir süre zannediyorum. Ve sevgili Demet Akalın'a, yani eşine diyor ki ben katılayım mı? O da diyor ki çok emek verdin, katıl. Alalım mı Okan Bey'i canlı Kıskansa yayınımıza? bunu asla söylemezdi. Hadi alalım. Tabii ben hani bir soru soracağım ya. İlk onu sormam gerekiyor. Okan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Demet Akalın'ın alkışları sizi daha motive etti mi bu süreçte? Tabii ki ya. O en büyük destekçimdi. Ben dün Seyhan'la konuştuğumda anlattım. Gerçekten uzun ve zorlu bir süreç. Hı hı. Süreçte eşimin yani bütün desteğiyle bu süreci tamamladık. Yani o olmasa zaten olmaz. Yani ailenin içinde bir destek, o da çok büyük bir destek olduğu için. Seyhan'a dün anlattım. Yani son 2 hafta kala o kadar zorlu bir zaman içine giriyorsunuz. Yani 8 litre su içmiş günde. Şimdi onu soracağım. Evet. Aslında bu programın Okan Bey yaptığınız bu hem spor hem diyet de vardır mutlaka. İyi bir beslenme Evet. düzenine de girmişsinizdir. 5 ayda gelen inanılmaz bir kas değişimi var. Valla gördüklerime inanamıyorum şu anda. En zorlayıcı kısmı neydi programın? bu arada bu 5 ay son artık o yarı süreci, ben 3 yıl oldu. 3 yıldır bu şekilde idman ve diyet yapıyorum. Yani aslında 5 aylı dediğiniz zaman insanlar böyle 5 ayda olmaz gibi bir tepki ve reaksiyon veriyorlar. Bu 3 yıllık bir süreç. İşte şehir dışlarında, yurt dışlarında, herhangi bir konser trafiğinde, benim kendi iş trafiğimde, Mersin, Gaziantep ziyaretlerimde sürekli yediğim yemek kaplarımla gidiyorum. İşte dönüşlerimde gece saat kaç olursa olsun antrenmanımı yapıyorum gibi bir düşünebiliriz. O son 5 ayda tabii ki bir profesyonel sporcu, işte hikayenin başlangıcı zaten Batuhan Kuru. Batuhan kardeşim hani beni normal bir değişim sürecine başlatıp sonra geldiğimiz noktada abi artık sen bu fizikle yarışabilirsin dedi ve bizi bu serüvenin içine attı. Son 5 ay tabii çok sert geçti. Çünkü hani diyeti ağır bir durum. Ya iradeyi çok kullanmamız gereken, hani iradeli bir şekilde fokus olmamız gereken bir süreç. O son 2 hafta da Seyhan'a anlattığım, artık yarışa geldiğimde vücuttaki suyu atmak için işte günde 8 litre, 7 litre, 6 litre, 5, 4, 3 diye gelip son 2 gün birer bardak su içiyorsunuz. Yani gerçekten hani iradenin çok zorlandığı bir süreç. Ama tabii keyif aldık, mutlu olduk. En azından sporun içinde kalabildik. Uzun yıllardır spor da yapıyorum, basketbolla ilgileniyorum.
Benim için değişik bir şey oldu ya. Müthiş bir Yarış beden oldu. disiplini değil mi Okan Bey? Yani bu öyle Çok. hani bakıldığında, anlatıldığınızda bir çırpıda olmuş gibi geliyor ama diyorsunuz Hayır, ki hayır. yemekleri yanımda taşıdım. Yani büyük bir emek var aslında burada. Öyle hani Aynen 5 öyle. ayda olacak bir şey değil dediğiniz gibi. Ya 5 ay yarış süreci gibi düşünüp 3 yıla yayılmış bir irade ve şey, yani bu gerçekten beslenmeyi bir alışkanlık haline getirip antrenmanı alışkanlık haline getirip ya binlerce yüzlerce yorumlar var, bilen yazıyor, bilmeyen yazıyor, bunlar artık biz takmıyoruz çünkü biz sporu kendi beynimizde, vücudumuzda yaşadığımız için hani o tarafları bizi çok ilgilendirmiyor ama inanın sizin gibi bu konuyu düzgün araştırıp sorduğunuz için öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum çünkü cidden çok ağır bir emek var. Orada çok sağlam bir ekip var. Fizyoterapistimizden diyetisyenimize, tabii Batuhan Hoca'nın desteğiyle arkamızda. Bu arada bizim kendi hani müzik sektöründen, sanat sektöründen çoğu arkadaşım da benden sonra salonuna geldiler. Hepsi şey yapıyorlar. Şimdi mesela Şafak abi, Şafak Sezer'i bu hafta başlatıyoruz. Onda bir film projesi var. Oo, çok iyi. Onu da Çok evet. iyi. Evet evet, öyle bir şey oldu yani bizim böyle buluşma yerimiz, antrenman Peki, yaptığımız bir ortam oldu. Buyurun. minik diyordu ya sevgili Demet Akalın. Evet. Şimdi yeni bir lakap geldi mi? Güzel. Fit minik olduk herhalde bu saatten Fit sonra. minik, çok güzel. Peki Okan Bey, siz şimdi profesyonellerle birlikte aynı sahnedeydiniz değil mi? Evet. Aslında şimdi iş insanı kimliğinizin yanına bir de sporcu kimliğiniz eklendi. Oradaki mesela deneyiminizi anlatır mısınız? Heyecan oldu mu? Ne bileyim hani Tabii ki. istediğimi elde edemem. Yani ne bileyim işte hani deriz ya, ay madar olmam inşallah. Hiç aklınızdan geçti mi böyle şeyler? Ya tabii ki orası bir yarış ortamı. Oranın bir de orası Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'na yani bağlı bir yer. Orada bir kurallar var. İşte yarıştan bir gün önce tartıya çıkıyorsunuz. Ertesi gün geliyorsunuz, boyanıyorsunuz. İşte vücudunuza bir boya atılıyor. Kasların daha iyi görünmesi için. Arkada bir hazırlanma kulis tarafı var. Orada bu işe yıllarını vermiş bir sürü insanla tanıştım. Bir askerle tanıştım. Bir işte belediyede çalışan çok değerli bir abiyle tanıştım. İşte Antalya'dan bir tane esnafla tanıştım, eczacıyla tanıştım. Çok değişik bir ortam var. Tabii ki bir yarış psikolojisi de var. Ben kendi iş hayatımı bir tarafa koyup onların bir parçasıymış gibi orada. Onlarla onlar nasıl bu hani sürecin son gününde podyuma çıkıyorsa onlarla çıktım. Onlar Tabii. gibi pozlarımı yaptım. Yani günün sonunda onlar gibi yarıştık. Tabii biz insan tabii sonuca bakıyor ama ben sonuca hiç bakmadan bu kadar güzel bir organizasyon içinde olmaktan da çok mutlu oldum. İyi ki de yapmışım dedim. Yani bunu da söyleyeyim size. İyi ki de böyle bir şeyi yaptım. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani güzel Peki, bir spor. Yani Buyurun. Demet Hanım'ın da fiziği çok güzel. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim değil mi? Demet Akalın da müthiş bir fiziğe sahip gerçekten. Düşünür mü hani karı koca bazen bir yere girdiğimiz zaman... Yapmasın ne olur ya. Yok, yok Demet Hanım yapamaz. Yapmasın. Demet Hanım yapamaz çünkü Kaslı kadın. Demet Hanım boğa burcu, onun yemek yemesi lazım, onu aç bırakamayız. Sıkıntı olur. Biliyorum, ben astroloji programları yaptığımda ilk mesaj Demet Akalın'dan gelirdi gerçekten ve müthiş bir boğa burcu. Sevgilerinizi Evet. iletin. Peki arada kıskançlık falan olmuyor değil mi? Ya sen çok iyisin, çok fitsin, çok kaslısın deyip böyle arada bir kıskançlık Asla. oluyor mu? Olmuyor. Asla. Çok seviyor, hatta çok beğeniyor şu anki durumumuzu. Şu an herkes mutlu yani. Ne güzel. Vallahi sizi tebrik ediyoruz. İnsanın düşüncesi, dimağı, zihni bile değişiyor değil mi? Böyle gerçekten düzenli spor yapınca, düzenli beslenince. Evet, aynen öyle. Ya biraz şey de oluyor, hani bir düzene girince artık inanın yani uykularım düzeldi, yeme alışkanlığım düzeldi. Hani hayatın daha da kolaylaştığını görüyorsunuz. Bir Ne de güzel. düzene giriyor. Yani spor yapınca daha güzel uyuyabiliyoruz filan. Spor sağlıktır yani. Valla Aynen. Okan Bey, sizi buyurun. tebrik ediyoruz. Müthiş bir gelişim bu. Şöyle ki büyük bir emek harcamışsınız, sonucunu almışsınız. İş insanı teşekkür kimliğinizin ediyorum. yanına bir de sporcu kimliğinizi eklemişsiniz. Ailenizle teşekkür birlikte ediyorum. bir ömür boyu mutlu olun inşallah. İnşallah. Sevgili Demet Akalın'a da sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sizlerden bunları duymak beni çok mutlu etti. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok Başarılar teşekkürler. diliyorum. Seyhancığım, Çok seviyorum. teşekkür Allah'a emanet ederiz. olun. Ben de çok eniştem. Ya Çok herkes yakışıklı. mutlu olsun gerçekten. Öyle. Tabii bazen yaptığımız bu atılımlarda işte bazen ne yapıyoruz? Spor yaparak bedenimizi daha fit ve güzel bir hale dönüştürmek istiyoruz. Ya mutlu oluyoruz işte. Evet ya, küçük değişiklikler hayatımıza da renk katıyor. Aynen. Bazen de ne yapıyoruz biliyor musun?
Ne yapıyoruz? Estetik. Sonra yapılan bu estetiklerden de pişman oluyoruz. Hani bedenimizi şekillendirmek adına. Bunlardan bir tanesi de son dönemlerde, ben de onu hep böyle ekranlarda da ve yani TikTok'taki yayınlarını da takip ediyorum. Kuşum Aydın'ı çok seviyorum. O neşeli, böyle güler yüzlü haliyle hep hatırlıyorum ama son dönemlerde Kuşum Aydın biraz dertli. Çünkü bir estetik operasyon geçiriyor ve Çok yıllar önce. evet, o bandı ekrana getirelim. Evet, çünkü şöyle aslında Aydın'ın estetik operasyonu yıllar önce başlıyor. Yıllar önce. Yıllar önce yani yüzüne dokundurtuyor. Biz tabii çok beraber çalıştık aynı kanal içerisinde ve sonra çok gözlemlediğim bir konu, sadece Kuşum Aydın'da değil, bir deformasyon oluyor estetiklerde. Yani gerek yüzde gerek vücutta, hele Bu son hele hali değil mi şu anda? Bak 30 Mart 2026 deniyor. Bu son bir operasyon yapıldı. Doktoru paylaştı ki Ama bu efektli ama ya. bu efekt Değil mi? kullanmış. Evet, Ha, yani bir filtre bak, kullanmış. Seyhan, bu efektsiz hali. Bu doktorunun paylaştığı görüntüler olması lazım. Ekip arkadaşlarımla paylaşmıştım. Şimdi hani tam olarak cümlemi tamamlayayım. Estetik operasyonlarda yıllar sonra deforme oluyor. Yani ister görünen yerde, ister görünmeyen yerde. Hele hele bir protez adını verdiğimiz bir yabancı cisim cilde koyulursa Evet. deforme oluyor. Dolgular bile. Dolgular bile. Yani cildine ne kadar dolgu yaptırırsan yaşın Öyle. ilerledikçe o kadar Öyle. kötü oluyor. Yani mesela çenesine dolgu yaptıran bir arkadaşım var. Burası böyle girintili çıkıntılı, böyle toprak hani olur ya. Evet. Onun gibi olduğunu çok iyi biliyorum. Estetik deyince aklına kim geliyor? Güzel olarak mı, kötü olarak mı? Hayır, şöyle. Estetik deyince mesela benim aklıma şunlar geliyor diyeceğin, sıralayacağın ilk 10'da kim olur? Ama işte iyi mi? İyi anlamda mı? Onu tam olarak bana söylersen mutlu. Yoksa genel diyorsun. Yakıştıkları diyelim. Yakıştıkları. Estetiğin yakıştığı insanlar. Şimdi çok fazla önüme düştüğü için sosyal medyada, benim aklıma gelmiyor ama sosyal medyada çok önüme düşüyor. Ebru Yaşar'ın eski görüntüsü önüme düşüyor ve çok yakıştığını düşünüyorum. Fahriye Evcen'i çok Ebru'ya eskiyle... gerçekten bak, Ebru gerçekten çok güzel bir kadın yani oldu. çok doğru bir estetik, çok doğru bir dokunuş, çok doğru seçimler. Hele çok şu güzel fotoğrafa bir bakar mısın? kadına evrildi. Dolayısıyla en çok sosyal medyada da kullanıldığı için aklıma o geliyor. Evet. Evet, eskiden çok sevgili Ajda Pekkan ilk akla gelirdi ama artık herkes Ajda Pekkan'ı solladı. O artık bir ikon zaten. Yani hani ilk aklımıza gelen estetik dendiği zaman akla sevgili süperstarımız gelirdi. Artık onu solladılar. Ben şeyi çok mesela seviyorum, biliyor musun? Seda ablayı, Seda Sayan'ı. Canım hiçbir şey, her şeyini anlatıyor, her şeyini paylaşıyor. Şimdi her şeyini anlatıyor ama çok şükür ki o da iyi estetiklerden. Şimdi yalnız bizi izleyenlere şunu rica ediyorum. Ya işte nasıl iyi estetik, biz onu görüyoruz. Yakından bir görün. Siz Seda Sayan'ı son versiyonunu hani paylaştı ya bu kadar operasyonu. Bir yakından görsünler. Ne yani, kötü mü? Muhteşem. Ha, bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Olağanüstü. Ben Bebek su. Seda Sayan'a yakınlığımızdan dolayı, yani kamera açıkken tabii ki Seda Hanım ama normalde Seda abla derim. Ya ben Seda abla demeye utanıyorum. Bak bir şey ama söyleyeceğim. Seda da diyemiyorum. Tabii. Hani saygımdan dolayı ama direkt Seda. Gerçekten Seda öyle yani. demek gerekiyor. Şu haline bakar mısın ya? Şey diyesim geliyor. Seda ablacığım sen ne yapıyorsun? Maşallah, subhanallah yani. Yani yaptırdığı bütün işlemlerin devamında bir taş bebeğe dönüştü. Gerçekten öyle. Yani Queen diyoruz, hani espri yapıyoruz ama bana göre Gönül Yazar'a yıllar önce söylenenin artık Taş bebek. ona söylenmesi gerekiyor. O bir taş bebek. Çok doğru estetikler yapıldı. Ve her sene mutlaka öyle ya da böyle, küçük ya da büyük bir müdahale ediliyor, değil mi? Ediliyor, evet. Ama her seferinde daha mı iyiye gider ya? Maşallah, Müthiş. gözümüz yok tabii Müthiş. ki. Başka kim var? Estetik deyince ve yakışan, gerçekten harika diyebileceğin isimler arasında. Ben Hande Erçel'i de, Hande Erçel'e biliyorsunuz Kerimcan Durmaz bir nitelemede bulundu. Bazlama surat dedi. Ay Allah'ım. Tombikti yüzü.
Ve o cümleden sonra Hande yüzüne bir işlem yaptırdı. Yani bişektomi deniliyor zannediyorum. Şu yanaklar, Evet. bu ponçik yanaklar boşaltılıyor. Şu çene ve, kemiği çıkıyor. Evet ve çene kemiği hafifte törpülendiğini duymuştum. Ben Hande Erçel'e, tabii fit de şu anda, eski hali yok. Hani eskiden daha kilosu vardı. Ben Hande Erçel'e evet bu son versiyonunu çok yakıştırıyorum. Ama estetikli isimler arasında o da geçtiği için o da aklıma gelen ilk isimler Bence de çok arasında. güzel. Bakar mısın, su gibi yani. Aynen öyle. Artık hadi gel bakalım Hande Erçel'e bazlama surat de bakalım. Ama işte yani aslında dedi üzüldü ama iyi de mi oldu bilmiyorum. Hani söyledi. Kötü komşu insanı ev sahibi ev sahibi yaparmış ya. yapar gibi, aynen öyle. Yani bu dönemine, bu Ama bir şey bu haline söyleyeceğim ya. evrildi. Gerçekten çok büyük değişim olmamış mı? Bak şimdi ekrana getirince ben anlıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Onu da lütfen Şu şey halini yapmayalım. hiç hatırlamıyorum sanki. Ben hep yeni halini Şimdi hatırlıyorum burada ama. yalnız çok çocuk aslında. Hani bir de öyle bir değişim var. Çok çocuk. Ha bir de suratın oturma hali tabii var ki, değil mi? yani insanın en güzel yaşı 26-27'den sonra yüzümüz oturuyor. Ama hayatım bak şimdi Oğuz bir dakika bu fotoğraf kalabilir mi ekranda? Bak burada kaşlar bir önceki fotoğrafta daha belliydi. Daha böyle kaşlar düşük değil mi? Evet. Bak çene yani değişim olsa bile yok gerçekten estetik yakışmış. Yok çok, Çok yakışmış. yakışmış. Çok yakışanlardan. Aynen öyle. Biraz sonra yakışmayanları Şimdi- da soracağım. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu işe girersek zaten bize program yetmez. Hani kime yakıştı, kime yakışmadı. Bunlar ilk aklımıza gelenler. Kime yakışmadı? Yani ben Sen hep biliyorum bak doğruları söylüyorsun ve çok net konuşuyorsun. şimdi şöyle. Ben tabii hani insanları aslında sevgili Nebahat Çehre gibi, benim hayalim bu ama. Ben Nebahat Çehre gibi normal yaşalması benim hayalim insanların. Yakışmadığı dediğim, ben kendini değiştirenlere üzülüyorum. Kim mesela? Şimdi mesela çok kıymetlimiz sevgili Sezen Aksu'muz. Şimdi Sezen Aksu'nun yüzündeki değişime baktığımızda işlem olduğu belli. Ama şimdi Sezen Aksu'nun yakın çevresi ya da fanları bir şey söylendiği zaman diyorlar ki işte sevgili Sezen Aksu Cushing sendromu yaşadı. Evet. Hiçbir işlem yapmadı. Ondan dolayı oldu. Ama bakınız Cushing sendromuna, yani böbrek üstü bezleriyle oluşan Evet. bir rahatsızlık. Çok ciddi de bir rahatsızlık evet, gerçekten. ama hastalıktan kurtulduğunuz zaman hiçbir yüzünüzde deformasyon olmuyor. Yani Bu son hali değil mi Sezen Aksu'nun? ama burada ekrana filtre getirdiği? var. Ha? Evet, yani bu son hallerinden biri ama burada filtre var. Yani hani onun o karakteristik minik serçe suratı var ya, o artık yok. Ya ben buradan bakınca ben ona her şeyi çok yakıştırıyorum. Çok seviyoruz gerçekten. Allah Yani ona işte uzun ömür versin. yani tabii ki hani eleştiri üstü ama bunu da sevdiğimiz için söylüyoruz. Başka kim var? Kim var? Dur. Kendisi taş, vücudu taş. Hani Evet. bu rocks diyoruz ya, İngilizce ile karışık konuştuğumuzda. Müthiş bir fizik ama Müthiş bir fizik ama yüzündeki dolgulardan çok mutlu olmadığım Nükhet Duru var mesela. aa, Hani o egzotik.